sabah rutinleri. YouTuber'lar bunu çok sever. Hepsi sabah 5'te kalkar ve çiçeklerini sular. Ben onlardan biri değilim. Belli kalıplara uyamıyorum. O yüzden kendi rutinlerimi inşa ediyorum. Şimdi de size bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Sabah uyandığımızda kafamız çok da iyi çalışmaz. Hızlı düşünemeyiz ve mantıklı kararlar alamayız. O gün ne giyeceğimizi akşam planlamamız 2 dakika sürerken sabaha bırakırsak 20 dakika oyalanabiliriz. Bu nedenle sabah saatlerini verimli geçirebilmek için bir rutine sahip olmalıyız. Rutini belirledikten sonra da sabahları acaba şunu mu yapsam yoksa bunu mu yapsam tarzı düşüncelerle uğraşmadan rutinimize uymalıyız. Bu düşünceler zaman kaybettirdiği gibi willpower'ımızı da azaltır. Çok önemli bir terim. Birazdan detaylandıracağım. Sabahı kazanan günü kazanır. Bu sözü aklınızdan çıkarmayın. Erken kalkmaktan nefret eden bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten önemli. Kendi işimi yapıyorum ve yatış kalkış saatlerimi istediğim gibi belirleyebiliyorum. Ama buna rağmen ve uyumayı da çok sevmeme rağmen sabahları 8-9'dan sonra uyanmıyorum. Genellikle bu aralıkta uyanıyorum. Çünkü daha geç kalktığım zaman bir geride kalmışlık hissi geliyor üzerime ve benim motivasyonumu bir hale düşürüyor. Müthiş bisepslere sahip bir sporcu olarak da uykumu almak için 8 saat uyumaya özen gösteriyorum. Kalkış saatimi bir önceki gece yattığım saate göre belirliyorum. Kalkar kalkmaz yarım litre kadar su içiyorum. Sonra hemen aynaya koşup six pack'lerimi kontrol ediyorum. Eğer hala uykum varsa ve ayılmakta zorlanıyorsam kendimi dışarı atıyorum. Balkona veya dışarı çıkıp gün ışığıyla biyolojik saatimi güncelliyorum. Biriyle tanıştığımızda 27 saniye içinde ilk intibamız oluşur. Her sabah da yeni bir günle tanışıyoruz ve pozitif duygularla başlamak günün aynı şekilde devam etmesi için çok önemli. Günümüz Türkiye'sinde bunu sağlamak zor ama benim uyguladığım birkaç taktik var. Uyanır uyanmaz telefonu hemen elimize alıyoruz. Telefona bakmayın falan demeyeceğim çünkü ben de bakıyorum. Ama son zamanlarda sürekli kötü haberler alıyoruz ve güne kötü bir haber okuyarak başlamak da bizim enerjimizi, modumuzu aşağı çekiyor. Aynı zamanda bu haberleri anlık olarak takip etmenin bize bir faydası da yok. Bu yüzden kullandığım mobil haber uygulamalarının bildirimlerini kapattım. Üye olduğum mail haber listelerinin hepsini dondurdum. Ya kardeşim istemiyorum haber okumak. Gazete mi? Amerika mı burası? Artık sadece akşam saatlerinde boş kalırsam gündemde neler var diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Zaten çok önemli bir haber olursa istemesem de haberdar oluyorum. İkinci olarak da şükretmek üzerine bir kitap okumuştum. Çok mantıklı gelmese de uygulamaya başladım ve iyi hissettirdiği için devam ediyorum. Mantık şu: hayatımızda kötü giden şeyler ve eksikliklerimiz sürekli aklımızda. Bizi daraltıyor. Ama hayatımızdaki iyilikleri sadece kaybedince fark ediyoruz. Sakatlanana kadar dizlerimizin değerini bilmiyoruz. O yüzden her sabah birkaç dakika oturup 3 tane şükredecek şeyi düşünüyoruz. İlk başta çok bir şey bulamam gibi düşünebilirsiniz. Ama denediğinizde yüzlerce madde bulacaksınız ve iyi hissedeceksiniz. Willpower, irade, bir şeyi yapma gücü. Daha iyi tanımlayacak olursak, uzun dönem kazanımları için kısa süreli zevklerden uzak durma gücü. Örneğin canın pasta istiyor ve onu yemek sana kısa süreli keyif verecek. Onu yemeyip irade gösterirsen uzun vadede fit bir vücuda sahip olabilirsin. İrade gücümüz sınırlıdır ve biz gün boyunca yeni kararlar aldıkça, yoruldukça azalır. Bu yüzden günün ilk saatlerinde en yüksek seviyedeyken akşam saatlerinde giderek azalır ve en düşük seviyelere ulaşır. Diyetlerin akşam saatlerinde bozulmasının en büyük sebebi de budur. Bir sabah rutinine sahip olduğumuzda daha az karar almamız gerekir ve willpower'ımızı gereksiz seçimler için harcamamış oluruz. Bunu kullanacağımız bir alan daha var. Günü planlamak. Eskiden yapılacaklar listemi çok kabarık tutardım. Benim için bu liste hiç bitmeyen, her zaman bir sonraki güne devrederek büyüyen bir listeydi. Tecrübe edindikçe bunu azalttım. Artık günde 3-4 maddeyi geçmiyorum. Notlarımı tutarken de web sitesiyle entegre çalışan basit bir uygulama kullanıyorum. Eat That Frog, Türkçesi Ye o Kurbağa isminde bir kitap okumuştum. Özetle her sabah uyandığımızda evimizin önünde bir havuz dolusu kurbağa olduğunu hayal ediyoruz. Bu kurbağaların her biri bizim yapmamız gereken işler. Bunların bir kısmı küçük ve çok sevimliyken diğerleri de çok büyük, çok böyle iri ve çirkin. Tıpkı yapmamız gereken işler gibi. Ve olay şurada bitiyor.
bizim hiçbir zaman bu kurbağaların hepsini yiyebilecek kadar vaktimiz olmuyor. Bunların bir kısmını mutlaka biz erteliyoruz. Ve genellikle doğamız gereği en sevimli, en küçük kurbağaları yiyoruz. Yani basit ve kolay işlerle uğraşıyoruz. Ve asıl bize faydayı sağlayacak olan büyük kurbağaları, büyük işleri savsaklayıp sonraki günlere erteliyoruz. Bunun sonucunda da daha yavaş gelişiyoruz. İşte tam da bu nedenle her sabah güne en büyük kurbağa, en çirkin kurbağayla başlamamız gerekiyor. Yani en sıkıcı ama en faydalı işte. Bu kitabı okuduğumdan beri ben de günün ilk işi olarak her zaman en çirkin ama en faydalı işi koyuyorum. Bu sayede hem benim için asıl önemli olan işleri ertelememiş vaktinde bitirmiş oluyorum, hem de güne müthiş bir rahatlıkla ve özgüvenle başlamış oluyorum. Tavsiye ederim. Yiyin o kurbağayı. Aralıklı oruç tarzında beslendiğim için genellikle kahvaltı etmiyorum. Sadece dışarı çıkacaksam ve uzun süre yemek yeme fırsatım olmayacaksa kalkınca yiyorum. Kahvaltı olarak kendime 2-3 alternatif belirliyorum ve bunlar arasında canım o gün hangisini isterse onu seçiyorum. Çok sık kahvaltı etmediğim için sıkılmadan aylarca aynı alternatiflerle devam edebiliyorum. Farklı bir şeyler denemek istersem alternatiflerim arasına ekliyorum. Aralıklı oruç hem sabahları vakit kazandırıyor, odaklanmama yardımcı oluyor, hem de iştah kontrolünü kolaylaştırıyor. Benim çok sevdiğim ve faydasını gördüğüm bir beslenme düzeni olmasına rağmen 2 hafta deneyip de kendine uygun hissetmemiş olanlara tavsiye etmiyorum. Günün geri kalanındaki öğünlerim için de son kontrolleri sabah yapıyorum. Eğer dolapta hazır yemeğim yoksa öğlene bırakmayıp sabahtan hazırlıyorum. Aksi takdirde 16-17 saat açlığın üzerine yemek hazırlamak tam bir eziyete dönüşüyor. Ve tabii dışarıdan yemek söyleme riskim de artıyor. Öğün planlaması yaparken biraz komik olacak ama kendi tarif kitabımdan fazlasıyla yararlanıyorum. Kitabın taslak halini oluşturmamdaki sebep de zaten piyasaya sürmekten ziyade kendi kullanabileceğim bir rehber hazırlamaktı. Bu nedenle çoğunlukla evde bulunan basit malzemelerle pratik, lezzetli ve besin değerleri dengeli tariflerden oluşuyor. Kalori sayımını kolaylaştırmak için tüm tariflerin kalori, protein, karbonhidrat, yağ değerleri de yazıyor. Kitapta 72 adet tarif var. Dolayısıyla ömür boyu yetecek kadar alternatif içeriyor. Kitabı yılbaşında piyasaya çıkarırken %50 indirimle çıkarmıştım. Gelen talepler doğrultusunda indirimi hala kaldırmadım. Yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. Ama önümüzdeki yılbaşında indirim son bulacak ve muhtemelen zam gelecek. Şu an almak isteyenler için hala indirimde ve yaklaşık $1 karşılığında kitabı satın alabilirsiniz. Linki açıklamalara bırakıyorum. Uyandıktan 2 saat kadar sonra da kahvemi demlemeye başlıyorum. Sabah kahvemi neden ertelediğimi Instagram'da Reels olarak paylaşmıştım biliyorsunuz. O işin biraz daha fizyolojik ve yağ yakımı ile ilgili kısmıydı. Kahveyi ertelemenin bir diğer faydası da güne en sıkıcı işle başladıktan sonra kendini ödüllendirmek oluyor. Bunu alışkanlık haline getirdiğimizde kahve, erken saatlerde iş bitirmek için güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Günde 2 kupayı geçmiyorum, kendimi frenliyorum. Frenliyorum diyorum çünkü onun köpeğiyim. İfle olmaz bir kafein bağımlısıyım. Gördüğünüz gibi sabah antrenman yapmıyorum veya soğuk duş alarak güne başlamıyorum. Sürekli duyduğumuz bu kalıplar bana uygun değildi. İkisini de denedim. 1 ay boyunca antrenmanlarımı sabah yaptım. Hem performansımı beğenmedim hem de sürdüremeyeceğimi fark edince bıraktım. Duşumu da sabah aldığım zaman saçım uzun olduğu için kafam donuyor. O yüzden akşam almayı tercih ediyorum. Farklı rutinler denemek çok keyifli ve kesinlikle gerekli. Çünkü denemeden bilemeyiz. Ama bir rutini 2-3 hafta denediğimizde ve bir türlü ona alışamadığımızda, zor geldiğinde bize sürdürmeye çalışmanın bir alemi yok. Kalıplara uymaya değil, kendi kalıplarımızı oluşturmaya çalışmalıyız.